Merhabalar, ben Ersin Faikzade. Bugün sizlere dünya tarihinin en güzel sesli kadınının hikayesini anlatmaya çalışacağım. Maria Callas, o hüzünlü sesiyle dünya opera tarihine damgasını altın harflerle işlemiş en büyük kraliçeydi. Sesin kraliçesiydi. Yunanistan'dan Amerika'ya uzanan bir çocukluk öyküsünden sonra onu mahveden bir aşkın pençesine düşmüştü. Yunan armatör Aristoteles Onassis'e olan aşkı Maria Callas'ın bütün kariyerini sonlandırdığı gibi hayatının da sonu oldu. Ben bu yaşıma kadar çok şeyler yaşadım ama yanlışlıkla arka balkonun ışığını açık unuttum. Uyuduktan sonra ışıkları içimde söndürdüm. Böyle diyordu Maria Callas hayatı için. Hüzünlü ve şanssızlıklarla dolu o kasvetli hayatı için. Şimdi Maria Callas'ın çocukluğuna, Ege Denizi'nin o muhteşem mistik havasına gidiyoruz. Masmavi sulara ve güzel Yunan adalarına yolculuğa çıkıyoruz. Bir zamanlar küçük bir kız hayallerinin peşinden gitmek için sabırsızlanıyordu. O, geleceğin yıldızı olmadan önce sadece yoksul bir ailenin kızıydı. Ancak kalbinde dünyayı değiştirecek bir ses vardı. Ailenin çirkin ördeğiydim ben. Şişko, sakar ve sevilmeyen. Bir çocuğa çirkin olduğunu hissettirmek çok zalimceydi. Annesi, ablası Jackie'nin büyük bir müzisyen olmasını istiyordu. Ablasına piyano dersi aldırırken Maria sadece dinlemekle yetiniyordu. Çünkü anneye göre paralarını saçacak durumları yok. Maria'nın içine fırtınalar kopuyordu. Aslında sanatçı olmak isteyen, sesini herkese duyurmak isteyen Maria Callas'tı. Ablası değildi. Ablası piyano dersleri alırken Maria Callas ona gıpta ile bakıyordu. Maria Callas'ın küçücük yaşındaki en büyük sırdaşı, dostu, erkek kardeşi Vasili'ydi. Bir gün Vasili ile beraber La Paloma şarkısını bağıra bağıra pencerenin kenarında okudular. İşte o zaman onun hikayesi başlamıştı. O küçük Yunan köyünde kahvehanelerde oturan insanlar birden balkonun altına toplandılar ve alkış tufanı yarattılar. İnanılmaz bir alkış anıydı o. Maria Callas'ın da hayalleri artık başlamıştı. Maria Callas çok büyük bir star olacağını, bütün herkesin onu alkışlayacağını orada inanmıştı. Ve annesi tamamen Maria Callas'a odaklanmıştı. Onun çok büyük bir star olacağını hissediyordu. Ve Maria Callas'a 3 tane kanarya aldı. Evet, 3 kanarya. Bu kanaryalar ona şan eğitimi verecek. Maria Callas ciğerlerine havayı iyice doldurmayı ve notalara bu sesi yavaş yavaş vermeyi bu kanaryalardan öğrendi. Ve kanaryalar onun ilk öğretmenleriydi. Artık genç kız olan Maria Callas annesinin de zoruyla Pire'de tavernalarda çalıştırılıyordu. 5 dirahmiye ve bir tavuk çorbasına şarkılar söylüyordu artık Maria Callas. Ve bir gün bu paranın da yetmediğini anlayan annesi, o zamanlar şişko, sakar ve pek de güzel olmayan bir kızdı Maria. Ve annesi bu paranın artık yeterli gelmediğini söyleyerek onu tavernadan aldı ve Pire'deki bir kışlaya götürdü. Onu pazarlayacaktı. Bunu anlayan Maria en güzel ezberlediği şarkıları bağıra bağıra kışlada okumaya başladı. İşte kışladaki herkesin verdiği reaksiyon neydi biliyor musunuz? Ayakta alkışlanmak, bir alkış tufanıydı. Annesi bile bu gösteriden çok etkilenmişti. Artık onu annesi bile tutamayacak, merdivenleri tırmanarak operanın zirvesindeki bir kraliçeye dönüşecekti Maria Callas. Maria Yunanistan'da kalmayarak bu işi layıkıyla yapacağına inandığı İtalya'ya gitti. Ve İtalya'da kendisinden 2 kat daha yaşlı olan Giovanni Battista ile birlikte bir evlilik gerçekleştirdi. Giovanni, Maria Callas'a deliler gibi aşıktı. Ama Maria Callas kocasını pek sevmiyordu. Ama kocasının ona olan aşkına ve hayranlığına büyük bir saygı duyuyordu. Çünkü Giovanni işini gücünü bırakmış,
tüm servetini Maria Callas'ın eğitimine ve çok büyük bir şöhret olmasına harcıyordu. Bu çok takdire şayan bir sevgiydi. Kocası Giovanni Battista, Maria Callas'ın hem menajeri hem de en büyük temsilcisi oldu. Maria Callas ise neredeyse bir ölüm diyeti uygulayarak bir deri bir kemik kalmıştı ama inanılmaz da çekici bir yüz hatlarıyla insanları büyülemeye başlamıştı. Artık Maria Callas çok aranılan, çok sevilen ve hayranlık uyandıran bir sopranoya dönüşmüştü ve İtalya'da onu tanımayan yoktu. İsmi diğer ülkelere de yayılmaya başlamıştı yaptığı plaklarla. Ve bir gün dünyaca ünlü Yunan armatör Onassis'in kulağına Maria Callas'ın sesi gitti. Onassis şaşırmıştı. Sanata ve sanatçılara büyük değer veriyordu Yunanlı armatör. Ve onunla tanışmak istediğini söyledi. Mesajlar İtalya'ya ulaştırıldı. Maria'nın ilk tepkisi şuydu: ben onu çok görgüsüz, parasını devamlı ortalıkta saçan bir yaşlı adam olarak görüyorum. Bu daveti reddeden Maria Callas'tan Onassis vazgeçmemişti. Kafasına bir kere Maria Callas'ı takmıştı. Maria Callas'ın plaklarını devamlı dinliyor ve gittiği bütün konserlerde onu övüyordu. Maria Callas kadar hiç kimse iyi değil diyordu. Ve bir gün o muhteşem yatıyla Onassis'in dünyaca ünlü yatında Winston Churchill'i ağırlayacağı bildirildi. Ve Winston Churchill'in yanında bir mesaj gönderildi. Eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'i bu büyük yatında ağırlanacağı bütün medyaya duyuruldu. Ve Maria Callas'ın eşine de bir mesaj gitti. Ailenizle birlikte sizi de konuk etmek istiyoruz. Çünkü yatımız İstanbul'a gidiyor. İstanbul'a dünyanın en zenginleri bu yatla gelecekti. Kocası Giovanni bu teklife hayır demedi. Maria Callas'ın kariyerinde inanılmaz bir level olacağını, çok büyük bir sıçrama yaşayacağını düşündü. Düşünün, dünyanın en zenginleri İstanbul'a bir yatla gidecekti. Ama kocasının umduğu gibi olmadı. Bu seyahat Maria Callas'a dünyanın en büyük sanatçısı olması unvanını getirirken kocasını da ondan ayıracaktı. Çünkü Onassis'le artık yakınlaşmalar burada başlıyordu. Kocası seyahatlerinde şöyle bir not almıştı günlüğüne. Yatta birçok çift ayrılıp başka eşler buldular. Gerçekten mide bulandırıcıydı. Kadınlar, hatta erkekler tamamen çıplak bir şekilde güneşlenip güpegündüz herkesin önünde dolandılar. Kendimi bir domuz ağılındaymış gibi hissettim. Onassis de çırılçıplaktı. Bir insandan çok bir goril gibi gözüküyordu. Çok tüylüydü. Maria Callas ona baktı ve güldü. Hatta kahkahalar attı. Ona yaptığı komplimanlardan o denli etkilendi ki ona sırılsıklam aşık olmuştu. Bütün servetini Maria Callas'ın ayağına sermişti. Çok büyük bir aşk vardı aralarında. Aslında bu aşktan ziyade büyük bir tutkuya dönüşmüştü. Onassis Maria Callas'ı elde etmek için büyük bir savaşa girmişti ve şu anda kazanmıştı. Artık Maria Callas'ın kalbini fethetmişti. Kocasının dünyanın en ünlü opera sanatçısı olması için ona yardım etmiş olması bu adama duyduğu aşkı engelleyemiyordu artık. Şişman ve şöhretin çok uzağında olduğu günlerden itibaren kendisiyle beraber olan kocasına dönüp şöyle diyecekti: "Benim gardiyanımmış gibi davranıyorsun. Beni hiç yalnız bırakmıyorsun. Her şeyimi kontrol ediyorsun. Çok kötü bir gardiyansın ve bütün bu yıllar boyunca beni baskı altında aldın. Şimdi artık senden sıkıldım ve boğuluyorum." Aslında Maria Callas kocasına ihanet etmişti ve bu ihanetinin bedelini kendisi de çok acı bir şekilde ödeyecekti.
Yine bir başka ihanetle. Ve bu ihanet onun hayatına mal olacaktı. Ve kocası Giovanni, Onassis ve Maria Callas'ın birlikte yemek yedikleri bir akşamda gittikleri restorana baskın yaptı. Onassis'in gözlerine baka baka sen dünyadaki en aşağılık insan, bir katilsin, bir sevgi katilisin. Eşimi benim elimden aldın diye haykırdı. Onassis ile pervasızca kocasına bakıp evet ben bir katil olabilirim, çok kötü bir insan da olabilirim ama ben bir milyonerim ve çok güçlüyüm. Ve bütün servetimi, hatta sahip olduğum her şeyi aşkım için feda etmeye hazırım. Maria Callas için her şeyimi veririm. Şimdi söyle, kaç milyon dolar istiyorsan sana direkt bunu vereceğim. Ben Maria Callas'tan vazgeçmiyorum. Ona deliler gibi aşığım. Kadınlar için bir erkeğin onlar için neleri göze alabileceği, neler yapabileceğini göstermesi, ifade etmesi çok büyük bir karizma ve büyük bir çekicilik arz ediyor. Maria Callas da Onassis'in onun için yaptıkları inanılmaz çekici gelmişti ve deli divane aşık olmuştu ona. Artık kalbinde, ruhunda sadece Aristoteles, Onassis vardı. Bu arada Onassis evliydi, eşinden ayrılmamıştı ve Maria Callas Onassis'in metresi olmuştu. Tam 9 yıl muhteşem bir hayat yaşadılar. Dünya Jest Sosyetesi'nin en bilinen simaları oldular. Prenses Grace Kelly'nin Monaco'daki sarayındaki partiler, İran Şahı'nın Tahran'daki sarayında verdiği davetlerde hep Onassis ve Maria Callas vardı. Maria Callas sadece operanın değil, sanki tüm sanat dünyasının da artık kraliçesi gibiydi. Ama 9 yıl sonra Onassis'ten hamile kaldı. Ve Yunan denizlerinin babası olan Homeros'un oğlu Homero ismini doğacak çocuğuna koymak istiyordu. O kadar heyecanlıydı ki Onassis'le kelebekler diyarındaydılar sanki. Ama bir gün Onassis bunun çok büyük bir skandal olacağını, bu çocuğu aldırması gerektiğini söyledi. O kadar büyük bir aşk duyuyordu ki Onassis'e. Onassis ne derse yapmaya hazırdı. Ağlaya ağlaya bu çocuğu aldırdı ve kendi elleriyle mezarlığa gömdü. Maria Callas'ın çocuğunu aldırdıktan sonra büyük bir buhrana kapıldığı söylenir. Bu arada sesini kaybetmişti. Artık konserler vermiyordu ve büyük bir sorun yaşıyordu ses tellerinde. Ve bir gün öldürülen Başkan Kennedy'nin eşi Jackie Kennedy Yunanistan'a geldi ve Aristoteles Onassis onu o meşhur yatına alıp geziye çıkarttı. Şaşırmıştı Maria Callas. Onu neden yatağa almamışlardı diye bayağı bir korktu. Acaba eşi, çok sevdiği kocası, acaba çok sevdiği, kalbini verdiği Onassis, Jackie Kennedy ile bir ilişki mi yaşıyordu? Hayır böyle bir şey yok diyerek arkadaşlarıyla vakit geçirmeye başladı. Ve o meşhur tekne bir hafta sonra geri geldi. Yanında Jackie Kennedy dudak dudağa kol kolaydılar. Maria Callas yıkılmıştı. Uğruna onu çok seven kocasını terk etmişti, sanatını bırakmıştı, hatta sesini kaybetmişti. Çocuğunu kendi elleriyle toprağa vermişti. Şimdi ne yapacaktı? Acaba terk ettiği kocasının ahı mı tutmuştu? Ona yaşattığı acıyı da şimdi bir başka ihanetle Maria Callas yaşayacaktı. Yaşadığı bu derin kalp kırıklığından sonra yeniden şarkılarına sarılmak istedi. Yeniden eğitimler alıp ses tellerini düzeltti ve konserler vereceğini dünyaya ilan etti. Ama bu sırada bir başka ilan vardı. Ne ilanı biliyor musunuz? Aristoteles Onassis ve Jackie Kennedy Yunanistan'ın Skorpion adasında evlenme ilanı. Bütün dünya bu düğünü konuşuyordu ve Maria Callas'ın hüznünü, acılarını, yalnızlığını.
Dünyanın bütün medyası Maria Callas'ın peşine düşmüştü. O nereye gitse oraya koşturuyorlar ve onun ağzından çıkacak bir kelimeyi manşetlerine taşıyorlardı. Ne düşünüyordu? Jackie Kennedy ile, Amerikan başkanının eski eşi Jackie Kennedy ile Onassis evlenmişti artık. Çünkü Maria Callas da metres hayatı yaşamıştı. Jackie Kennedy'ye verdiği bu değeri Maria Callas'a vermemişti. Gazeteciler bunu hunharca yüzüne çarpıyorlardı Maria Callas'ın. Ama o öyle bir buzdan duvar örmüştü ki sükunetini hep korudu ve şunu dedi: Aristoteles benden ayrılmış olsa bile ben halen ona aşığım. O başka bir kadınla olmuş olsa bile eğer mutluysa ben de mutluyum. Ve Maria Callas'la tekrardan görüşmeye başladı. Maria Callas için dünyalar onun olmuştu. Jackie Kennedy ise hiçbir zaman umursamıyordu bile. Çünkü inanılmaz büyük bir lüksün içinde yaşıyordu Jackie Kennedy. Bu çalkantılı hayata kalbi Onassis'in dayanmadı ve bir gün o meşhur adasında kalp krizi geçirerek vefat etti. Maria Callas ise onunla buluşacağı günü bekliyordu. Daha yeni haberleşmişlerdi. Seni çok seviyorum Maria diyordu. Evet, Jackie Kennedy ile evlendim. Belki büyük bir hata yaptım ama benim kalbim senin aşkınla doluymuş. Şimdi bunu anladım. Sana geleceğim ve tekrardan kavuşacağız diyordu. Maria, dünyalar onundu. Maria uçuyordu havalarda. Bütün dünyanın servetini Maria Callas'a versen herhalde bu kadar sevinmezdi. Ve buluşacakları günü beklerken dünya haber ajansları o kara haberi verdi. Onassis adasındaki sarayda kalp krizinden ölmüştü. Maria Callas şöyle diyecekti: birdenbire dul kaldığımı hissettim. Onassis olmadan hayat anlamsızdı. O da yeni bir anlam bulmaya uğraşmadı. Onassis'in ölümünden sonra eve kapandı, müziği tamamen bıraktı. Bir daha hiç şarkı söylemedi. Yine de sadece 2 yıl dayanabildi ve 54 yaşında kalp krizi geçirip evinde yapayalnız öldü. Dünyanın en ünlü opera sanatçılarından Maria Callas. Dünyanın en görkemli, en ünlü, en güçlü sesiydi Maria Callas ve aşkına yenik düşmüştü. Aristoteles, Onassis'in ölümünden 2 yıl sonra yapayalnız bir şekilde evinde kalp krizi geçirip vefat etti. Evet, bugün sizlere Maria Callas'ın, operanın en büyük divasının hüzünlü hayatını paylaşmaya çalıştım. Ben Ersin Faikzade. Sizlere en içten sevgilerimi gönderiyorum. Her zaman aşkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.